Amerika. Ey ne işin var senin buralarda? Tam Instagram'lık yer ya. Yumurtalı kahve içeceğiz. Vietnam deyince akla gelen görsel. Hello. La dur meyve satma hemen ya. Ülkede bizim zaten kaos bitmiyor. Buraya geldik alışkınız yani. Allah para uçtu. Ay gitti la gitti. Olaya bak videonun içinde nelerle uğraşıyoruz. Burada akraba evliliği falan mı var anlamadım ki. Bildiğiniz büyük markaların çakmaları burada var. Ay parayı elimden çekiyor ya. Açıkçası gelir miyim bir daha sorarsanız gelmem. Üzülüyor lan insan. Bir ülke düşünün, tam 100 milyon insan yaşıyor. Bir ülke düşünün, başkentinde 8.8 milyon insan yaşarken 6 milyonu motosiklet düşünüyor. Bir ülke düşünün, komünizmin, sosyalizmin hakim olduğu. Bir ülke düşünün, Amerika'yı yıllar önce yendiği ve 20 yıllık süren bir savaştan bahsediyorum. Bu ülkenin adı Vietnam, bulunduğumuz şehir Hanoi arkadaşlar. 54. ülkem Vietnam'dan hepinize sevgiler, saygılar. Bugünkü videomuzun konusu Hanoi bölgesi olacak. Hanoi, Vietnam'ın kuzeyinde yer alan bir şehri. Çok cıvıl cıvıl canlı, nehrin etrafında kurulmuş, hiç durmayan bir trafik var, hiç durmayan bir trafik akışıyla beraber hiç durmayan insan akışı da var ve turizmin çok canlı olduğu bir ülkeden ve şehirden bahsediyorum. Yaklaşık 12 milyon turist geliyor her sene buraya. Çok güzel. Yolculuk nasıl başladı? Yolculuğumuz nereden başladı? Tabii ki de Kamboçya'dan başladı. Bu arada The Sezar gözlüğü de araya sıkıştırmam lazım. Special One sayılı adet geldi. Şapkayı da yeni aldım sayılır. Öyle alırsanız aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Tişörtümüz de basic siyah tişörtümüz. Şortumuzla beraber giyebilirsiniz. Çok güzel. Şimdi yolculuk nereden başladı? Biliyorsunuz en son Siem Reap Kamboçya'daydık. Atladık uçağa. Vietjet Airlines diye bir uçakla geldik. Yaklaşık 2500-3000 TL verdik kişi başı. Buraya doğru attık kendimizi. Yolculuk fena sürmedi. 1 saat 45 dakika falan sürdü ama gerçekten keyifli bir yolculuktu. Zaten çok uzun sürmemesi benim için artık çok güzel. Çünkü sürekli uçan biri olarak zorlayabiliyor. Son 7 günde belki de 3 ülke yaptık. Biraz hızlı geçişler oldu ama bunun da belli başlı sebepleri var. Bu ülkelere daha sonra tekrardan geliriz. Hiç merak etmeyin o konuları. Arkamı görüyorsunuz değil mi? Hiç durmuyor. Ya şehir o kadar güzel ki. Sabah kalktım uyandım. Hayta yollarda sağ olsun kardeşim mükemmel bir otel tutmuş bizler için. 5 yıldızlı. O yüzden onu da sayfasını aşağıya bırakacağım. Şuna bakın. Hayta yollarda travel sayfasından hem Vietnam hem Bali hem de Tayland gibi ülkelerde turlara katılabilirsiniz. Kişiye özel turlar da yapıyor kardeşim. Teşekkür ederiz ona tekrardan. Çok güzel bir otele yerleştik. Kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra biraz rahatladık. Spor yaptık otelde. Daha sonrasında la böyle şey mi olur? Korna sesi de durmuyor hiç ya. Delirmiş bunlar, çıldırmışlar. Sürekli motorlar korna falan basıyorlar ama ben bu kaosu seviyorum biliyorsunuz. Kaostan beslenen insanlarız. Yani ülkede bizim zaten kaos bitmiyor. Buraya geldik alışkınız yani. Avrupalılar ne oluyor falan diyor ama biz baya içindeyiz yani bu olayın. Vietnam'ı enlemesine inceleyeceğiz. Önce Hanoi bölgesiyle başlayacağız. Sizlere ben Old Quarter bölgesinden sesleniyorum. Burası çok aslında ikonik bir yer. Fakat buradaki o binayı kapatmışlar falan. Değişik bir şey olmuyor. Onu bulaziye canım çıktı zaten. Ne yapıyorsun dayı? Geldi arkama. Hi, how are you? Vietnamese? Yes. Go go. Hoppa. Thank you. You're welcome. Olaya bak videonun içinde nelerle uğraşıyoruz. Şimdi burada yapılması gereken bazı şeyler, gidilmesi gereken yerler var. Hepsini bu videonun içinde inceleyeceğiz. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir tane beğeni, bir tane abone olma tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Otelden ben buraya neyle geldim? Bir tane motor kiraladım. Grab uygulamasından motorları kiralayabiliyorsunuz ya da araba da kiralayabilirsiniz. Ama motorla biliyorsunuz efil oluyor. Etrafı izliyorsunuz. Etraf gerçekten çok canlı. Sokak yemeklerinin bol olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yiyeceğiz, hepsini yiyeceğiz. Yumurtalı kahve içeceğiz. Yumurta benle alaka kahve yani o derece. Ama dünyanın en büyük ikinci kahve ihracatını yapan ülkeden bahsediyoruz. Birincisi Brezilya, ikincisi Vietnam. Bu komünist, sosyalist ülke artık biraz daha kapitalizme doğru yaklaştığı için burada ticaret vesaire de büyüdü. Ekmekler göreceksiniz. Baget ekmekler. Diyeceksiniz ki bagetin ne işi var Asya'da? O da Fransız sömürüsü. Yine gelmişler, yine buralara bir şeyler koymuşlar. Ya İngiltere geliyor ya Fransa geliyor yani. Dünyada bu kadar sömürebilen başka bir topluluk var mı diye düşünüyorum. Yok abi. Hadi o zaman 54. ülkem Vietnam hayırlısı olsun. Sizlere iyi seyirler. Bana da şimdiden keyifli zamanlar. Deniz Pehlivan girişi gibi oldu. Ona da buradan selamlar kardeşime. Onun videolarını izle bizler de gezgin olduk. Sağ olsun çok güzel rehberler yapıyor. Aynı şekilde Fatih Koparan burayı çekmiş Fatih abi. Hayta yollarda çekti kardeşim benim. Hepsine bu YouTuber arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ederiz. Çünkü bizler gitmeden bambaşka ülkeleri onlar sayesinde öğreniyoruz. Ben de elimden geldiğince sizlere hem eğlenceli hem de gezi vlog şeklinde bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Yolculuğumuz başlasın. Haydi Hanoi'yi keşfedelim. Görüşürüz. Bir tane yorum. Bak bir tane. Çok bir şey istemiyorum ya. Şu algoritmayı yenelim beraber. Başka bir şeye gerek yok. Haydi.
Hello my friend, what's your name? One hour, $10. Hadi hayırlısı olsun, gidiyoruz. Size bununla keşif yapacağım. Anlatacağım etrafı. Çok daha verimli olacak, emin olabilirsiniz. Sizler de geldiğinizde burada anlaşın, pazarlık yapın. Dayı bana dedi ki $15 bir saat. Dedim dayı bak taksi bir saat burada $10 alıyor. Taksi dedim motosiklet sürüyor. Ben sürüyorum bunu. Dayı dedim haklısın, $10 gel anlaşalım. Sen de üzülme, ben de üzülme. Bu şekilde yine gidiyoruz. Vietnamese. Aferin vallahi amca, helal olsun ya. Yaşlı çalışıyor ya. Kurban olayım, enerjileri hiç bitmiyor. Belki 15'te veririm. Şimdi param yoktu benim yanımda. $5 vardı. O yüzden öyle yaptım. Dedim yap bir şeyler. Para bozduracağız beraber. Gezelim. Vietnam gerçekten Asya'yı tamamen hissedebileceğiniz mükemmel bir ülke. Bak daha bunu 2 saat oldu yola çıkalı. Bunu hissedebiliyorum. Şu kafe. Bayağı ünlü burası. İnsanlar gelir burada bir şeyler içerler. Bu yumurtalı kahvenin olayı da zamanında 1950'lerde ülkede süt yok. Süt kıtlığı olduğu için de yumurtanın sarısıyla beraber kahve yapıyorlar. Hatta yoğurtlu kahveler falan da var. Çok garip şeyler. Yani uzaktan bakınca ulan ne işi var diyorsun ama işte kıtlıktan dolayı savaş zamanlarında hep bir şeyler bulunur. Hani bizde de zamanında savaş zamanlarında ekmeğin içine süt banıp yemeler vesaire. O dönemlerde hep farklı şeyleri bulabiliyor. Yokluk insanı her şeyi yarattırabiliyor maalesef. Allah kimseye yokluk çektirmesin, kimseye yokluk göstermesin. Bol bol güzel yemekler yemeyi nasip eylesin. Çok önemli bence. Sokaklar hep böyle. Sokakta yemek satıcıları hiç bitmiyor. Her yerden insan çıkıyor. Yani her yerden araba çıkıyor. Her yerden motor çıkıyor. Çok ciddi rakamlardan bahsediyorum ya. Dayım beni sürüyor ama yoruluyorum. Çok tatlı ya. Yemin ediyorum çok tatlı ya. Masajcılar var, çiçekçiler var. Var oğlu var. Ülkedeki askeri ücret 190 ile $250 arasında değişiyor. Yani diğer Asya ülkelerine kıyasla hemen hemen aynı rakamları görebiliyorsunuz. Kamboçya'da da böyleydi, Endonezya'da da böyleydi. Bu adamlar 6 gün çalışırlar. 10 saat, 11 saat çalışanlar da var, 12 saat çalışanlar da var. Ayın sonunda sadece $250 kazanırlar. Enteresan bir bilgi. Avrupa'dan çok insan var. Hey girls, how is Vietnam? It's good, yeah? Where are you from? France. Je m'appelle César et toi? Türkiye. Turkey. Mary. Enchanté. See you. Bye bye. Görüyorsunuz Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan her yerden insan geliyor. Ya kurban olduğum yine başlayacağım ama yani Asyalılar dünyayı gezemezken Japonlar işte zengin kısımları Çinliler falan. Yine dünyanın Avrupa'nın diyeyim daha sonra Amerika bile az. Avrupa'nın birçok yerinden turisti Asya'nın her yerinde görebiliyorsunuz. Yani biraz kültür, biraz ekonomi, biraz da işte eğitim, biraz da yönetimle alakalı. Öyle ya. Üzülüyor lan insan. Hep Avrupalı görüyoruz ya. Bizim Türkler de yavaş yavaş gezmeye başladı çok şükür ama baktığında hep Fransızlar her yerde ya. O zamanın sömürüsüyle beraber hala aslında biraz da olsa bilgi sömürüsü yapmaya devam ediyorlar. Her yerden bir şeyleri kapıyor adamlar. Çok dolaşıyorlar. Güzel bir şey. Tebrik ederim. 25 dolarım vardı. 25 doları bozdurdum. Şu anda Vietnam parası aldım. 6 milyon 645. 645 ha. Allah para uçtu. Gitti la gitti. 655. Thank you so much. Bye bye. Normalde baktım currency'den 650 yapıyordu. 650 yapıyordu. Bu 645 verdi. Hadi bakalım dayı gel gidiyoruz. Seninle 263 Vietnam parasını anlaştık ama göreceğiz. Fazla da vereceğim muhtemelen arkadaşlar ya. Adam emekçi, yaşlı. Ama düşünsene 10 dolar ben veriyorum. Böyle 2 tane adam bulduğunu düşün. 20 dolar kazansa ayda 600 dolar yapıyor. Böyle bir yerde askeri ücret 200 dolar. Yani baktığında emeğinin hakkını fazlasıyla almış oluyor. Büyük para mı? Değil tabii ki ama Vietnam koşullarında tabii ki de iyi para. Ya dün hatırlarsanız Kamboçya'da adama sordum ne kadar kazanıyorsun? 200 dolar dedi. Dedim ev kiran ne kadar? 15 dolar dedi. Nasıl ya dedim. 2 odalı dedi. Bir tane restroom'u var dedi. Vay dedim ya. Yani demek ki 200 doları yaşanabiliyor böyle ülkelerde. Ama büyük şehirlerde bu biraz daha zor. O yüzden büyük şehirlerde daha fazla para yapmalılar. Kiralar falan daha büyük çünkü. Her yerde bayrakları görebiliyorsunuz. Bak bir yandan çekiç var, bir yandan yıldız var. Yani komünizmi tamamen hissedebileceğiniz bir ülke. Fakat son zamanlarda kapitalizme ayak uydurdukları için ticari faaliyetleri de büyümüş. Fatih abiden bilgi çalıyorum şu anda. Ve aynı zamanda şu an turizm patlamış durumda ve bunun farkındalar. 12,5 milyon turist geliyor yılda buraya. Görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsi turist mesela. Avrupa'dan gelmişler. Burayı yürüyerek geziyorlar. Bununla beraber şu anda Vietnam'da ticari faaliyetler büyümüş durumda. Elektronik
elektronik, giysi, özellikle çoğu çakma ürünler ya da buradaki fason dikimlerin hepsi sayesinde dünyada her yerde Made in Vietnam yazısını görebiliyorsunuz mesela. Bu çok çok önemli bir faktör. Ülkenin dini %80 Budizm. Yani Budistler yine buradalar. Zaten Asya'nın belli bir kısmı. Hatta ben %80'i Budist diyebilirim. Endonezya işte Müslüman ve Hinduizm. Diğerlerine baktığınızda ya ateist oluyorlar ya da işte Taoizm falan oluyor Japonya'da, Kore'de vesaire, ama genelde baktığınızda Budistler burada daha fazla. Tayland, Vietnam, Kamboçya gibi ülkelerde. Hep dükkanlar var bak. Patagonya ürünleri, North Face'ler. Gördüğünüz tüm o bildiğiniz büyük markaları, çakmaları burada var. Belki de orijinalleri, ihracat fazlası olarak hep söyleriz ya. Onlardan biri olabilir. Dolaşıyoruz böyle etrafı. Keyifli yani. Bak, bir ülkedeki insanların %40'ının soyadı Nguyen. Bu Vietnam'da. Abi o zaman burada akraba evliliği falan mı var anlamadım ki. %40 Nguyen. Yani bir taksi çağırdığında Nguyen görebilirsin. 10 kişiden 4'üne sonra Nguyen çıkabiliyor. Yani enteresan bir durum. Düşünsene, herkesin soyadı Yılmaz, ki öyle zaten Türkiye'de. Abi Sezer Yılmaz. Instagram hesabımda 5 tane Z var. Oradan takip edin beni. Anlık storyler falan da atıyorum. En azından bazen böyle videoları izlerken Sezer biz seni şu şehirden izliyoruz diye story'de beni etiketleyebilirsiniz. Ben de görünce çok mutlu oluyorum. Hatta cevap da veriyorum çoğu zaman. Teşekkürler şimdiden emeğinize. Ya bu neymiş ya? Her yerde Vietnam bayrağı görüyoruz. Sanki belediye seçimleri var da Vietnam bayrağını koymuşlar gibi. Ama işte gururlu bir ülke. 20 yıl süren savaş, Amerika'ya diz çöktüren bir ülke. O zamanlar kuzey ve güneyde farklılık var. Kuzeyde biraz daha olaylar farklı. Güneyde biraz daha olaylar farklı. Kuzey diyor ki kardeşim diyor biz sosyalist, yani Sovyetler Birliği'nden, Çin'den destek alıyoruz. Öbür tarafta diyor ki kardeş biz kapitalizmi savunacağız. Güney Kore, Japonya, Amerika destek oluyor. Sonra bunlar bir savaşıyorlar, 20 yıl sürüyor. Amerika'nın da dahil olduğu savaş, hatta Amerikalı insanların hep böyle tarihlerinde kızdığı, çünkü Amerikan askerlerinin burada geri çekilip gitmelerine sebep olan, 60 bine yakın insanın ölmesine sebep olan bir savaştan bahsediyoruz. 20 yılda 2 milyon Vietnamlı ölüyor. Kuzey Güney savaştıktan sonra Kuzey kazanıyor. Böylelikle komünizm, sosyalizm kazanmış oluyor. Tabi yıllar içinde yine ne oluyor? Amerika buralara gene geliyor. Baktığında Amerika şu anda tüm dünyayı yönetiyor diyebiliriz aslında. Şimdi biz kuzeyinde olduğumuz için aynı aslında Türkiye gibi düşünebilirsiniz. Yazları çok sıcak oluyor. 30-40 dereceleri buluyor. Kışları da soğuk oluyor. 10 ile 15 dereceye kadar düşüyor. Yani geleceğiniz mevsimler aslında bu mevsimler tam zamanı. Kasım'da başlıyor sezon Vietnam'da. Yaza kadar sürüyor. Ama kışları da soğuk oluyor. Haberiniz olsun. Bak gidecek turlar falan var Halong Bay. Yarın belki de Halong Bay'de bir tane güzel gemi kiralayıp onu ziyaret edebiliriz. Bir gün boyunca o nehrin içinde kalabiliriz. Çok çok keyifli orası. Halong Bay inanılmaz bir yer. Bak bir tane daha turist geliyor. Excuse me, where are you from? Holland. Nice. Bak Hollanda'dan bile insan geliyor. Trafik bizi bırakmıyor. Böyle küçük küçük kafeler var. Oturup çiğdem yiyorlar. Çiğdem ne alaka ya? Arkadaşlar ben İzmirliyim, o yüzden çiğdem diyorum. Siz çekirdek diyor olabilirsiniz. Her yerden motor çıkıyor, üstüme geliyorlar. Saçlar renkli. Nice hair man. Burası To Hang Boom Cafe. Burada çok ünlü kafeler var. Onları da ziyaret edeceğiz. Hep o videolarda görmüş olduğunuz hani kafeler var, tren geçiyor falan. 3'ü 20 geçe geçiyor o tren. O treni de ziyaret edeceğiz. Eylül hatta orada buluşacağız. Ben bugün tek yola çıktım. Çünkü Eylül daha önceden buralara gelmiş dolaşmış. Bir de işleri vardı. Onları halledecek. O yüzden tekim bugün. Sizlere böyle yaşatıyorum burayı. Baksanıza bayraklara ya. Her yerdeler. Şimdi gelin size biraz bu savaşı anlatayım ben. Neden çıktı bu? İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa eski kolonisi olan Hinçin, Vietnam, Laos, Kamboçya tekrar kontrol etmek istiyor. Abi gene Fransızlar ortalığı karıştırıyorlar her zamanki gibi. 1954'te Dien Bien Phu muharebesinde Fransa yeniliyor. Cerevre Anlaşması ile Vietnam ikiye bölünüyor. Az önce bahsettiğim Kuzey Vietnam komünist yönetim, Ho Chi Minh. Güney Vietnam'da ABD destekli rejim. Yani ABD ve Fransa. Ulan hala yani 50 yılda 100 yılda geçse hala devam ediyor bu olaylar, fark ettiyseniz. Amerika domino teorisine göre Güneydoğu Asya'da komünizmin yayılmasını engellemek için savaşa giriyor. Yersen. Kesin bir şey istiyordur. Bunların önemli dönüm noktaları var arkadaşlar. 1964'te Tonkin Körfezi oluyor. Amerika Kongresi Johnson yönetimine savaşa girme yetkisi veriyor. 1965'te Amerika kara birlikleriyle Vietnam'a giriyor. 1968'de Tet taarruzu Kuzey Vietnam ve Viet Cong'un büyük saldırısı. Amerika'da kamuoyu savaşa karşı döndü. Amerika'da kamuoyu
savaşı istemiyor aslında ama işte yani açgözlü yöneticiler yine iş başında. 1973'te Paris Barış Anlaşması yapıyor. Amerika askerleri geri çekiliyor çünkü püskürtülüyor. 1975'te Saigon'un düşüşü, Kuzey Vietnam tankları Saigon'a giriyor. Güney böylelikle teslim olmuş oluyor. Sonuçlar ne oluyor? Tabii ki de Kuzey Vietnam kazanıyor. Vietnam birleşiyor. 2 Temmuz 1976'da resmi olarak Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti kuruluyor. Can kaybı inanılmaz derecede yüksek. Vietnamlı siviller 2 milyon, Kuzey Vietnam ve Vietcong askerleri 1,1 milyon, Güney Vietnam askerleri 250 bin kişi, Amerika askerleri 58.220 kişi. Amerika tarihinde en çok tartışılan ve travmatik olan savaşlardan biri. Ey Amerika, ey ne işin var senin buralarda? Bir salın be kardeşim ya. Çarşı merkeze geldik. Kemeraltı'na benziyor, gıda çarşısına benziyor. Burada bir sürü çiğdem, çekirdek, şekerler, bayram şekerleri, her şey var baksanıza ya, renkli renk. Çok tatlı yer ya. Yani burada yaşanır mı diye sorun ama Hanoi'de yaşanmaz. Çıldırtabilir insanı. Yani seviyorsanız böyle kaosu eyvallah. Ne yapacağız? Kaostan biraz kaçıp buranın en güzel şehirlerinden biri olan Da Nang'a doğru yol alacağız. Miami diyor Haiti oraya. Yeni Bali olacak diyor. Bakalım biz de keşfedeceğiz. 3 gece falan orada kalacağız. Yani o yüzden bildirimleri açın. Vietnam gezisi inanılmaz bomba gibi geçecek. Enerjimi görüyorsunuz. Yüksek dereceli şu anda mutluluk var kanımda. Hissedebiliyorum. Seyahat kanı. Mimariler de bu şekilde ya. Böyle hep ağaçlı evler var. Çok bitkileri falan da kullanıyorlar. Çok keyifli binaları. Ben çok beğendim. Bak görüyor musunuz karşıdaki kapıları vesaire. Yani Fransız mimarisi olacakmış, Vietnam mimarisine dönmüş. Temiz bir ülke mi diye sorarsanız yerler bu şekilde ama esnafın oradan geçiyoruz şu anda. Yani turistik tam bölge değil burası. Yani Old Quarter diye geçse de burası yine de var yani pislikler burada. Vietnam deyince akla gelen görsel. Hello. La dur meyve satma hemen ya. Hemen satıyor ya. Amcam durdu şimdi oradan poşet bir şeyler bakıyor. Kızı bekliyor. Ne yapacak acaba? Bu neymiş ya? This is mandalin. Sorry. Ablacığım. Mandalin. Mandalin gibi duruyor ama çözemedim. Şimdi dayı beni bıraktı. Bisikleti böyle arkadaşlar. Geldiğinizde kullanabilirsiniz. Always you are here. Tamam. Şimdi biz 250'ye anlaştık. No. Dayı parayı elimden çekiyor ya. Okay. Ay. Dayı da bizi koparıyor. Hadi hayırlı işlerin olsun. Hayırlı işlerin olsun. Thank you very much. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bye bye. Coffee. Coffee there. Okay. Burada ünlü bir yer varmış. Dayı beni buraya getirdi. Ben ama Not Cafe var. Oraya da gideceğim. Önce bir hadi gel yalandan buraya gidelim ya. Ulan dükkana bakın. Böyle girdik. Dayıma bereketli geldik. Yeni müşteri geldi ha. Gezdirsinler. Buradan giriyorsun. Allah Allah. Spa falan var. Kahve dükkanı. Lake View'lu. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Oo çok güzel, çok şık. Şöyle bir yer arkadaşlar. Buradan yukarı çıkacağız galiba. The Coffee Shop. Bak şimdi çok güzel manzaralı Cafe Foco'ya geldik. Önce buradan sipariş veriyorsunuz. Daha sonra yukarı çıkıyorsunuz. First they need to order from here and then they can go upstairs. Yes. Okey. Ödemeyi yaptık. 29 numarayı aldım. Bir tane nar suyu söyledim. Çünkü kahveyi tren istasyonunun orada deneyeceğiz. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. 4. katmış. Bak kızlar burada fotoğraf çekiliyorlar. Oho güzel bir yer ha. Baksanıza şöyle bir yer. Ama esas yere doğru yola çıkıyoruz. Ulan bu merdivenden mi çıkacağız? Tepelere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl gidiyor ya gününüz? Her şey yolunda mı? Nasıl Vietnam'ı hoş buldunuz mu? Ne düşünüyorsunuz? Vietnam hakkında merak ettikleriniz varsa yazın yorumlara. Bu videolar geriden geliyor. Bazen kızıyorsunuz bana ama editlenme süreci, altyazı süreci, benim dosyaları gönderme sürecim. Şu an tarihi söyleyeyim ben size. Bazen kızıyorsunuz tarihi söylesene diye. Şu an tarihlerimiz Ekim'in 3'ü arkadaşlar. Videolar 2 ay gibi bir süreçten geriden geliyor. Yetiştiremiyoruz çünkü haftada 2 yapabiliyoruz. Öyleli. Fikirlerinizi yazın. Tekrar gelirim ben bu Vietnam'a. Çok sevdim. Aha da geldim. Cafe Foco. Göl manzaralı arkadaşlar. Geldiğinizde eğer erken gelirseniz yer bulursunuz. Ama benim gibi geç geldiyseniz anca şöyle uzaktan izlersiniz. Haberiniz olsun. Şöyle bir göl manzarasına bakıyor. Şehir silüetini de görebiliyorsunuz. Çok güzel. Bu göle de ilerleyen saatlerde gideceğiz. Bir alt katında klimalı bir yer var. Ben oraya doğru gideceğim. Çünkü buralar dolmuş zaten. En azından manzarayı gösterdim sizlere. Şöyle yine böyle bir yeri daha var. Klimalı. Daha iyi, daha serin. Buraya da oturabilirsiniz eğer şehir manzarası doluysa. Ben şuraya doğru oturacağım. Arkamda şu an çiğdem yiyorlar. Bildiğiniz çiğdem yiyorlar ya. Çok iyi bir şey bu ya. Biz de çiğdem yiyeceğiz. Köşede bir yerde oturup yarın ya da bugün bir çiğdem yeriz. Bekliyorum. Kardeşlerimden aldım çiğdem. Ben de yiyeyim ben. Ay çekirdeği yiyorum. Lan bu da mı geldi başımıza ya? Çok lezzetli.
Bayağı lezzetli. İçi de dolu bayağı. 2 dolarlık nar suyu ve bedava çay getirdi. Ne çayı dedim bilmiyorum. Konuşamıyoruz. Çok İngilizce bilen daha görmedim bilginize. Güzel nar suyu. Tek sorun sıcak olması. Ama inanılmaz nar suyu mu diye sor. Kemeraltı değil. İzmirliler iyi bilir. Yine de içilir ya. Afiyet olsun. Buradan şimdi çıkıyorum. İnanılmaz bir hizmet ve kalite yoktu açıkçası. Gelir miyim bir daha sorarsanız gelmem. Sadece anlık gelirim 2 dolar için. Bir şey olmaz yani 2 dolara. Bir şey içiyoruz. Vietnam uygun daha. Bayağı uygun fiyat. Bak şu nehri görüyor musunuz? Hoang Kiem Nehri diye geçer. Bunun etrafında 25 dakika boyunca yürüyebilirsiniz. Hatta şurada bir yapı var. Herkes oraya gider. Orayı da ziyaret ederler. Biz de ziyaret edebiliriz ama size daha öncesinde Instagram kafesi gibi bir yer var. Oraya götüreceğim. Heh. Şurası. Görüyor musunuz? 3 katlı not kafe. İnsanlar geliyor not bırakıyor giderken. Böyle her yerde kağıtlar var. The Not Cafe diye geçiyor. Tam Instagram'lık yer ya. Çok çok keyifli duruyor ama. Bir görelim bakalım. Sıra oha. Hello. How are you? What's your name? It's fine. How are you? Good. And you? Sezer. Sedat? Sezer. So we need to order first and then we're gonna go top, yeah? Alright. So let's some order. Yine numaramızı aldık, yukarı doğru çıkıyoruz. Sistem çok iyi. Bak burada aşağı katta bir kısım var bu şekilde. Bir üste çıkıyorsun. Ulan küçücük yere adam neler yapmış ya. Ulan insan deliriyor ya. Şurada bir tane camlı bir bölge var. Burası bayağı iyiymiş. Kızlar kapmışlar. Burada başka bir bölüm daha var bu şekilde. Herkes burada bir şeyler içiyor. Bir yandan da not vesaire görebiliyorsunuz. Abi inanılmaz ya. Bir üst kata daha çıkayım. Belki orada yer vardır. Gidiyorum şu an. Şöyle bir katta daha var. Yine notu bıraktı birileri. Burada ayrı bir kat var. Yer yok. Biz nereye oturacağız? Çok güzel manzarayı görüyor. Göle karşı. O az önce bahsettiğim göl vardı ya. Onun tam karşısında renkli bir bina da var burada. Keyifli bayağı. Üst kata daha çıkabiliyorsun. Ulan bayağı varmış ya. Bulduğum yere oturacağım gibi ama. Dostlar videoyu bitiremedik çünkü videoları yüklemeyi unutmuşum ben dosyalara ama olsun canımız sağ olsun. Şu an neredeyiz? İzmir'in en güzel yerlerinden Kordon tarafındayız. Burada da hatta Japon Hamza var, Enes kardeşim var, beraberiz onlarla da. Adamları İstanbul'dan buraya transfer ettik. Şu anda buradalar. Güzel bir kapanış yapmak istedim. Sizler de videonun sonunu izleyin. Hani boşa gitmiş olmasın istedim. Çünkü videoda görüntü ses yok. Hani görüntü var ses yok gibi bir şey oldu. Hatta Vietnam'a Hayta'yla Buket de geldi. Beraber yemekler falan yedik. O kısımları da çektim. Akşamları da çektim ama maalesef şansımıza denk gelmedi. Olsun. Şu an İzmir'i de göstermek beni mutlu ediyor açıkçası. Burası benim memleketim. Burada doğdum, büyüdüm. 26 yıl burada yaşadım. Buralarda çalıştık, buralarda emek verdik. Çok fazla da geçmişimiz oldu burada. O yüzden de burada bitirmek benim için de güzel oldu. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz bir tane beğenmeyi, bir tane de abone olma tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de yeni bir şey çıkmış, hype'lamak. Hype'layın Japon Hamza beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Yeni Goofy'miz de geldi. Yeni olan bu da. Bizi takip edin arkadaşlar. Dünyayı gezmeye devam edelim. Kardeşim son söz. Sizi seviyoruz. Japonca. 大好きです。Arigatou gozaimasu. また今度。Ha, sen devam et bir ありが daha. とうございます。また今度。 Matakondo Arkadaşlar hepinize İzmir'den sevgiler.